Westeroslular kuzeydeki o buz duvarıyla çok övünürler dostlarım. 700 fit yüksekliğinde krallığı Akgezenlerden koruyan o devasa buz kütlesi. Dünyanın sonu derler oraya. Ama yanılıyorlar. Hem de çok fena yanılıyorlar. Westeros'un çok ama çok uzağında, Kemik Dağları'nı ve Yeşil Denizi'ni aştığınızda öyle bir yer vardır ki Valyria dünyanın en korkulan gücüydü. Ama Yiğit'i onlardan çok daha eski bir uygarlıktı. Öyle bir yer ki Yiğit'in prens sarayları Westeros'taki kralların şehirleriyle yarışacak büyüklüktedir. Ve orada buzdan değil, erimiş, simsiyah ejderha taşından yapılmış, duvardan bile yüksek 5 kale bulunur. Peki bu kaleler neyi dışarıda tutmak için yapıldı dersiniz? Yabanalıları mı? Hayır. Akgezenleri mi? Hayır. Çok daha kötülerini. Bu gece ışığın doğduğu ama aynı zamanda en büyük karanlığın başladığı o efsanevi topraklara, Yiğit İmparatorluğu'na gidiyoruz. Güneşi gökyüzünden çalan o kanlı ihaneti ve uzun gecenin asıl sırrını konuşacağız. Kupanızı sıkı tutun. Çünkü bu gece doğudan esen rüzgar kan kokuyor. Hoş geldin yolcu. Bu masada hep Targaryenları, Stark'ları, Lannister'ları konuştuk. Dünyanın sadece Westeros'tan ibaret olduğunu sandık. Çünkü kitaplar ve dizi bize o dar pencereyi gösterdi. Ama Martin'in yarattığı evren, senin tahmin edebileceğinden çok daha devasa, çok daha kadim ve çok daha karanlıktı. Nisan ayına sınırları zorlayarak başlıyoruz. Yiğit'i Altın İmparatorluk. Game of Thrones evreninin Çin İmparatorluğu diyebiliriz. Ama çok daha fantastik, çok daha büyülü hali. Perspektife oturtmak için şunu söyleyeyim. Westeros 7 krallık, Yiğit'i ise tek başına 17 eyalet. Westeros'taki tüm haneler toplandığında Yiğit'deki tek bir imparator soyunun tarihiyle yarışamaz. Valeria'nın o efsanevi ejderha lordları dünyayı fethederken Kemik Dağları'nın ötesindeki Yiğit'e dokunmadılar bile. Belki uzaklıktan, belki de korkudan. Yiğit'i zenginliğin kelime anlamıdır. Oradaki prenslerin kahvaltısında yediği baharatlar, Westeros'ta bir şövalyenin bir yıllık maaşına bedeldir. Başkent Yiğin'de o kadar çok altın vardır ki çatılar altından döşenmiştir. Şehrin sokakları o kadar büyüktür ki içinde kaybolursunuz. Yiğin şehrinin sarayı tek başına bir krallık büyüklüğündedir. İçinde 10.000 oda, 1000 bahçe, yüzlerce göl vardır. İmparatorun ordularının sayısı Westeros'taki tüm kralların ordularının toplamından fazladır. Ama Yiğit'i ilginç kılan şey zenginliği değil, tarihidir dostlarım. Çünkü onların tarihi bizim uzun gece dediğimiz o kozmik felaketin, yani Akgezenlerin yürüyüşünün ve güneşi saklayan karanlığın asıl başlangıç noktasıdır. Yiğit efsanelerine göre zamanın şafağında dünya henüz gençken, Valyria ortada yokken, ilk insanlar daha mağaralarda yaşarken, elfler bile henüz doğmamışken burada Büyük Şafak İmparatorluğu vardı. Bu imparatorluğu sıradan insanlar kurmamıştı. En azından bizim bildiğimiz anlamda insanlar değil. Gökyüzündeki ışıktan yapılma bakire ile yeryüzündeki gece aslanı birleşti. Bu evlilik göksel ve yeryüzünün evliliğiydi. Işık ve karanlığın dengesiydi ve onların bir oğlu oldu. Yeryüzündeki Tanrı. Yiğit efsaneleri ilk imparatorun ölümlü olmadığını söyler. 1000 karısı vardı ve tam 10.000 yıl boyunca dünyayı yönetti. 10.000 yıl. Bunu bir düşünün. Bütün insan uygarlığının tarihi en fazla 12.000 yıllık. Bu bir adam tek başına insan tarihinin neredeyse tamamı kadar yaşadı. O dönem altın çağdı. Hastalık yoktu, savaş yoktu, açlık yoktu. Ölüm bir ceza değil, tatlı bir uyku gibiydi. İnsanlar yüzyıllarca yaşar, sonra gülümseyerek yıldızlara yükselirlerdi. Yeryüzündeki Tanrı 10.000 yılın sonunda gökyüzüne çıktı. Yıldızlar arasında yerini aldı ve tahtı oğluna bıraktı. İmparatorların isimleri taştan ve ışıktan geliyordu. Önce İnci İmparator geldi. Yiğit'i kayıtlarına göre 1000 yıl hüküm sürdü. Dünyayı sulayarak bereketli hale getirdi. İnsanlara yazıyı öğretti. Sonra Yeşim İmparator geldi. 900 yıl kaldı tahta. Nehirleri terbiye etti. Yollar yaptı. İlk şehirleri kurdu. Sonra Turmalin İmparator. 800 yıl. Matematiği ve astronomiyi geliştirdi. Onyx İmparator. 700 yıl. Müziği ve sanatı ileriye taşıdı. Topaz İmparator. 600 yıl. Hukuku ve adaleti kurdu. Her biri yüzyıllarca yaşadı. Ama dikkat edin. Her yeni imparatorla birlikte ömürler kısalıyor. 1000 yıldan 600 yıla düştü. Ve her yeni imparatorla birlikte dünyadaki barış da yavaş yavaş çürümeye başladı. Kibir doğdu. İnsanlar birbirlerine düşman oldu. İlk savaşlar başladı. Ve sonunda tahta Opal İmparator geçti. Opal İmparator'un 2 çocuğu vardı. Bir kızı ve bir oğlu. İmparator öldüğünde kızı tahtı devraldı. Amatist İmparatoriçe. O güzeldi, bilgeydi, adildi.
Halk onu seviyordu. Ama kardeşi, o hırslı, karanlık ruhlu kardeşi ablasının tahta oturmasını hazmedemedi. Bir kadın tahtı hak etmez dedi. Taht erkeğe aittir. Ve işte o an dostlarım, dünyanın kaderini sonsuza dek değiştirecek o lanetli olay yaşandı. Tarihçiler buna kanlı ihanet der. Kıskanç kardeş ablasını öldürdü. Kendi öz kanını döktü. Kutsal sarayın içinde. Tanrıların tapınağında kendi elleriyle ablasını boğazladı. Tahtı gasp etti ve kendine yeni bir isim verdi. Kantaşı İmparatoru. Westeros'ta krallar tahta çıktığında 7 tanrıya yemin eder. Kantaşı İmparatoru ise tüm tanrıları reddetti. Işıktan yapılma bakireyi reddetti. Gece aslanını reddetti. Atalarının ruhlarını reddetti. Hepsini. Yiğit'i kayıtları onun dönemini bir kabus olarak yazar. O, gerçek tanrılar yerine gökyüzünden düşen pürüzsüz siyah bir taşa tapmaya başladı. Bir meteora. Bu siyah taş detayı Martin'in evreninde önemli bir Lovecraft göndermesidir. Howard Phillips Lovecraft'ın hikayelerinde gökyüzünden düşen taşlar genellikle şeytani güçler taşır. Martin bu konsepti alıp evrene yerleştirmiş. Kantaşı İmparatoru bu siyah taşa tapmak için Yıldızlı Bilgelik Kilisesi'ni kurdu. Bu kilise kozmik dehşete, yıldızlardan gelen karanlık güçlere tapınıyordu ve krallığı deliliğe boğdu. Nekromansi yani ölüleri diriltme yaptı, mezarları açtırdı, cesetleri kaldırttı, onları köleler olarak çalıştırdı. Yamyamlığı yasal kıldı. İnsanlar artık birbirlerini yiyebilirdi. Yasalar buna izin veriyordu. Kendi halkına işkence etti. Her gün sarayın önünde yüzlerce insan topluca idam edildi. Kan akıtıldı. Kan içildi. Karısı olarak bir kadını değil, yarı insan, yarı kaplan olan bir kaplan kadını aldı. Bu yaratığın nereden geldiği bilinmiyor. Belki karanlık büyüyle yaratıldı, belki Gri Çöl'ün derinliklerinden çıkarıldı. Karanlık sanatlar, iblis çağırma ayinleri, kan büyüleri, hepsi Kantaşı İmparatoru'nun sarayında günlük bir ritüel haline geldi. O artık bir insan değildi. O, karanlığın kendisiydi. Ama evrenin bir dengesi vardır dostlarım. Işık ve karanlık denge içinde var olmalıdır. Kantaşı İmparatoru kendi ablasını öldürerek o dengeyi bozdu. Kanlı ihanet öylesine korkunç, öylesine sapkın bir olaydı ki gökyüzündeki ışıktan yapılma bakire bu vahşete sırtını döndü. Yüzünü dünyadan sakladı. Güneş doğmamaya başladı. Gündüzler kısaldı. Önce 12 saat gündüz, 12 saat gece. Sonra 8 saat gündüz, 16 saat gece. Sonra 4 saat, 2 saat, 1 saat. Ve sonunda gündüz hiç gelmedi. Önce alacakaranlık geldi. Sonra zifiri karanlık. Havalar aniden soğudu. Ekinler dondu. Nehirler buzlandı. İnsanlar önce açlıktan, sonra donarak ölmeye başladı. Büyük Şafak İmparatorluğu, Kantaşı İmparatoru'nun deliliği yüzünden paramparça oldu. Ve karanlığın içinden, ışığın eşi olan o diğer tanrı, Gece Aslanı dünyaya indi. İnsanlığın bu günahını cezalandırmak için. Gölgelerden iblis ordularını serbest bıraktı. Yiğit'i tarihçileri uzun gecenin işte bu ihanetle başladığını söyler. Westeros'ta anlatılan hikaye eksik. Onlar sadece kendi kıtalarındaki yankısını gördüler. Ama depremin merkez üssü Yiğit'iydi. Kantaşı İmparatoru'nun yaptığı şey sadece bir cinayet değildi. Bu kozmik bir suçtu ve cezası da kozmik oldu. Tüm dünya karanlığa gömüldü. Şimdi burada çok kritik bir noktaya değinmemiz gerekiyor. Westeros'ta bize ne anlatıldı? Ormanın çocukları ilk insanlarla savaşırken çaresiz kalıp Akgezenleri yarattı. Ve Akgezenler kontrolden çıkıp uzun geceyi getirdi. Ama bir sorun var. Eğer Akgezenler sadece Westeros'ta bir silah olarak yaratıldıysa neden tüm dünyanın güneşi karardı? Neden Aşağı'da, Yiğit'de, Rohini Nehri'nde, Sotorios'ta hatta Valeria'da bile sular dondu? Cevap basit. Çünkü bazı teorilere göre Akgezenler uzun geceyi başlatmadı. Onun sonucuydu. Uzun gece zaten gelmişti. Kantaşı İmparatoru o karanlık büyüsüyle güneşi sakladı ve güneş kaybolduğunda kış her yere yayıldı. Westeros'ta ormanın çocuklarının yarattığı o buz büyüsü yani Akgezenler o karanlık ve soğukla birlikte güçlendi. Kontrolden çıktı. Çünkü artık sınırsız bir güç kaynağı vardı. Karanlık ve soğuk. Yani Akgezenler uzun gecenin bir sebebi değil, bir sonucuydu. Eğer bu teori doğruysa kuzeydeki o Starklar, Jon Snow, Gece Nöbeti binlerce yıldır sadece bir yan etkiyle savaşıyorlar demektir. Asıl kötülük, asıl mahşer doğunun o lanetli karanlığındaydı. Ve o karanlığı yaratan bir kadının öz kardeşinin kıskançlığıydı. Bütün dünya bir adamın kibri yüzünden neredeyse yok oluyordu. Peki uzun gece nasıl bitti? Westeros efsaneleri der ki son kahraman ve Azor Ahai Akgezenleri yendi. Güneş geri döndü. Yiğit efsaneleri ise farklı anlatır. Yintar adlı bir kahramanın iblisleri geri sürdüğünü anlatır. Ve o siyah meteorik taşı parçaladığını söyler. O taş parçalandığında
ışıktan yapılma bakire yüzünü tekrar dünyaya çevirdi. Güneş yeniden doğdu, gece bitti. Ama Şafak İmparatorluğu bir daha asla eskisi gibi olmadı. O paramparça mirastan bugünkü Yiğit İmparatorluğu doğdu. Eğer bu masada duyduğunuz bu teoriler tüylerinizi ürpertiyorsa, ben bu evreni biliyorum algınızı yıkıyorsa, lütfen şu an bu videoyu beğenin ve kanala abone olun. Çünkü Hancı'nın masasında ezber bozmak, derinlere inmek, herkesin bildiği hikayelerin altındaki karanlık gerçekleri çıkarmak işimiz. Her hafta bu masaya yeni bir sır, yeni bir teori, yeni bir evren getiriyorum ve sizin desteğinizle bu ışık hiç sönmüyor. Şimdi o efsanevi 5 kaleye bakalım. Yiğit'in en kuzeydoğu sınırına gidelim. Orada dünyayı ikiye bölen bir sınır vardır. Gri Çöl. Bu, Westeros'un daima kış diyarı gibidir. Ama buzdan değil, donmuş küllerden. Cansız, ışıksız, sonsuz bir çöldür. Kilometrelerce yürürsünüz. Hiçbir canlı görmezsiniz. Hiçbir bitki yok, hiçbir su yok. Sadece gri, ölü toprak. Rüzgar teni jilet gibi keser. Gökyüzü hep kapalıdır ama yağmur yağmaz. Sadece sessizlik vardır. Ve çölün içinden gece aslanın iblisleri çıkar. Nasıl iblisler bunlar? Efsaneler onları yarı insan, yarı canavar, gölgelerden oluşan, ışığı yutan varlıklar olarak anlatır. Bazı hikayeler der ki bunlar Akgezenlerin doğu versiyonudur. Ama daha korkunçtur. Çünkü Akgezenler buz ve soğuktan yapılmıştır. Bunlar ise karanlığın ta kendisinden. Bazı hikayeler der ki bunlar Kantaşı İmparatorluğu'nun çağırdığı şeytanlardır. Uzun gece bittiğinde onlar Gri Çöl'e sürgün edildiler. Ama hala orada bekliyorlar. Karanlığın geri dönmesini bekliyorlar. İşte bu iblislerin Yiğit'e ve oradan tüm dünyaya yayılmasını engellemek için insan elinden çıkmış olamayacak kadar devasa bir şey inşa edildi. 5 kale. Bunlar sadece kaleler değil. Bunlar dünyanın sonu. Her biri tek parça. Erimiş, simsiyah ejderha taşından yapılmıştır. Tıpkı Dragonstone Kalesi gibi. Ama bir farkla. Efsaneler bu kalelerin duvardan bile daha yüksek olduğunu söyler. Perspektife oturtmak için Westeros'taki duvar 700 fittir. Bu kale duvardan %40 daha yüksek. Düşünün bunu. 300 metre yükseklikte simsiyah, pürüzsüz, mükemmel bir taş duvar. Gökyüzüne kadar uzanıyor gibi görünüyor. Ve bu sadece bir kale değil. 5 tane var, yan yana. Aralarında hiçbir geçit yok. Ufuk boyunca uzanan devasa bir savunma hattı oluşturuyorlar. Her bir kale 10.000 adamı aynı anda barındırabilecek kadar devasa genişliktedir. İçinde kışlalar, depolar, su kaynakları, atölyeler, tapınaklar, hastaneler, her şey var. Çünkü bu kalelerin askerlerinin dışarı çıkmasına gerek yok. Her şey içeride. Toplamda 50.000 askerin koruduğu, dünyanın en büyük savunma hattı. Peki kim yaptı bunları? Yiğit efsanelerine göre o altın çağda yaşayan İnci İmparator, iblisleri dışarıda tutmak için yaptırdı. Ama üstadlar farklı düşünüyor. O simsiyah erimiş taş, Valyria mimarisidir. Ama 5 kaleler, Valyria İmparatorluğundan binlerce yıl önce inşa edilmiş. Peki ama Valyrialılar imparatorluklarını kurmadan binlerce yıl önce dünyanın öbür ucuna gidip böyle devasa kaleleri nasıl inşa ettiler? Cevap belli. Valyrialılar yapmadı. Bu taşın nasıl yapıldığı hala bir gizemdir. Kadim bir ırkın bir şekilde bunları yaptığı düşünülür. Aynı erimiş siyah taş Aşai'de, Yen'de ve başka kadim şehirlerde de görülür. Bu taşın ejderha ateşiyle eritilmiş olabileceğini düşünenler de vardır. Bu kadim ırk dünyanın her yerinde iz bıraktı. Ama sonra bir şekilde yok oldular. Belki kendilerini yok ettiler, belki başka bir güç onları yok etti. Ve geriye sadece o devasa, gizemli yapılar kaldı. 5 kale, uzun gece sırasında insanlığın son direniş noktasıydı. Westeros'ta son kahraman, Akgezenleri yenerken, Yiğit'i de Yintar adındaki kahraman, elinde alevli kılıcı, ışık getiren ile iblisleri Gri Çöl'e geri sürdü. Güneş yeniden doğdu, gece bitti. Ama o savaşın izleri hala orada. Gri Çöl'de hala o karanlık varlıklar dolaşıyor. 5 kalenin askerleri hala nöbet tutuyor. Çünkü onlar biliyorlar. Uzun gece bir kez daha gelebilir. Peki ya bugün? Game of Thrones dizisi sırasında Daenerys ejderhalarını büyütürken, Jon Snow kuzeyde Akgezenlerle savaşırken Yiğit'e ne oluyordu? Yiğit hala çok zengin, hala devasa orduları var. Hala dünyanın en büyük şehirleri orada. Ama tıpkı Westeros gibi onlar da kendi iç savaşlarında boğuluyorlar. Son kayıtlara göre Yiğit'e 3 farklı hükümdar taht iddia ediyor. 3 başlı bir ejderha gibi. Birincisi başkent Yin'de oturan Azur İmparator Bugai. Kendisi meşru imparatordur. Taht onun hakkıdır. Ama sarayından hiç çıkmaz. Devasa servetin içinde boğulmuştur. Halkını görmez, sorunları dinlemez. Sadece altınlarına bakar. Generalleri savaşırken o sarayında şölenler düzenler. İkincisi General Polko. Kendine çekiç lakabını takmış, ordusuyla isyan edip kendini Turuncu İmparatoru ilan etmiş bir savaş ağası. Güçlü bir komutan, sert bir lider ama meşru değil.
sadece kılıcına güveniyor. Ama üçüncüsü en korkuncu. Üçüncüsü sürgüne gönderilmiş. Deliliğin sınırlarında gezen bir büyücü. Kendini Sarı İmparatoru ilan etmiş. Ve haritanın en dibindeki o lanetli Karakosa şehrine yerleşmiş biri. Karakosa. Evet, Martin burada bir Lovecraft ve Robert William Chambers göndermesi daha yapıyor. The King in Yellow hikayesinden. Bu Sarı İmparator kim biliyor musunuz? Kendi dişlerini törpüleyip sivrilten biri. Karanlık büyülerle uğraştığı söylenen bir hükümdar. Tıpkı Kantaşı İmparatoru gibi. Tarih tekerrür ediyor dostlarım. Batı'da Westeros'ta taht oyunları kanlı bir savaşa dönüşürken Doğu'da Yiğiti'de yeni bir kanlı ihanetin tohumları atılıyor. Sarı İmparator eğer gücü ele geçirirse, eğer o siyah taşa tapınmaya, karanlık büyülere dönerse belki de gökyüzü bir daha kararacak. Belki de uzun gece bir kez daha uyanacak. Ve bu sefer Westeros'un duvarı onu durduramayacak. Çünkü asıl tehdit oradan gelmeyecek. Belki de asıl tehdit doğudan gelebilir. Biz Westeros'u çok sevdik. Entrikaları, kılıçları, Stark'ları ve Lannister'ları. Ama işte gördüğünüz gibi dünyanın kalbi sadece orada atmıyor. Yiğit'in o efsanevi 5 kalesi, Gri Çöl'ün iblisleri ve kanlı ihanet bize bir şey öğretiyor. Kötülük coğrafya tanımaz. Nerede kibir varsa, nerede güç hırsıyla kardeş kardeşe düşerse, karanlık orada bir kapı bulup sızar. Westeros'ta kış geliyorken Yiğit'i de yıldızlar kan ağlıyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz dostlarım? Sizce uzun geceyi asıl başlatan şey Akgezenler miydi? Yoksa bu anlattığım Kantaşı İmparatoru'nun o şeytani ayini mi? Akgezenler mi daha korkutucu yoksa Gri Çöl'ün karanlık iblisleri mi? Martin, Yiğit'in hikayesini neden bu kadar az anlattı? Belki de gelecek kitaplarda oraya gideceğiz. Yorumlarda bu kadim teoriyi tartışalım. Nisan ayına size verdiğim sözü tutarak haritanın o karanlık doğu ucunu aydınlatarak başladık. Önümüzdeki hafta doğunun kızgın güneşinden Orta Dünya'nın o rutubetli, karanlık mağaralarına ineceğiz. Yüzüklerin Efendisi evrenine dönüyoruz. 500 yıl boyunca karanlıkta kendi beynini yiyen, kendi ruhuyla savaşan o trajik figürü. Gollum'un kayıp yıllarını konuşacağız. Smeagol'un nasıl delirdiğine, yüzüğün onu nasıl parçaladığına yakından bakarken içinizdeki o ince sızıyı hissedeceksiniz. O zamana dek güneş yüzünüzü, kılıcınız sırtınızı korusun.